Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır kişisel vlog çekmemiştim, gezi vlog çekmemiştim. Bugün tekne turuna gidiyoruz. Marmaris'ten çıkış yapacağız. Dalyan, İztuzu, Karetteler geziyor olacağız. Evet, vlog başlasın. Görüşmek üzere, ben çok heyecanlıyım. Evet, Marmaris merkezden gemiyle yola çıktık. Burası da Marmaris'in siteler bölgesi ve sahil boyunca oteller var. Sizler de isterseniz burada restoranlarda denize girebilirsiniz. İztuzu'na geldik, gemiden indik ve bizi böyle küçük teknelerle adaya doğru götürecekler. Gemiden indikten sonra aslında mesafe çok kısa fakat manzaralar muhteşem. Şu denizin rengine bir bakar mısınız? Asla filtre yok. Evet, karetelerin olduğu alana ulaştık. Bizim gibi küçük teknelerle gelen birçok turist var. Yerli turist, yabancı turist. Dalyan'dan da taksi botlar geliyor buraya ama isterseniz Marmaris, Bodrum gibi noktalardan da büyük teknelerle gelebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz nokta alanın içerisindeki restoran. Birçok ihtiyacınızı buradan temin edebilirsiniz. Ayrıca girişte bu şekilde kareteleri korumak amaçlı ve bilgilendirme amaçlı bir tabela yapmışlar. Ve girişte restoranın olduğu yerde duşunuzu, tuvaletinizi, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ve kumuna bir bakar mısınız? Kumu muhteşem değil mi? Ve alan ayrıca çok geniş. 5 kilometrelik bir sahile sahip. Türkiye'nin en özel, Avrupa'nın da en güzel plajlarından birisi burası. Ki karettilerin en temiz yerlere yavruladığını düşünürsek bu sahilin ne kadar, daha doğrusu denizin de ne kadar temiz olduğunu tahmin edebilirsiniz. Karettilerin yumurtlama alanlarını korumak adına birçok tabela, korunak konulmuş. Bakar mısınız şu kumsalın güzelliğine, muhteşem. Ben daha önce buraya gelmiştim. Bu benim ikinci gelişim ve bayılıyorum buranın hem sahiline hem plajına hem alanına. Ve ayrıca çok düzenli. Sıra sıra şezlonglar, şemsiyeler konulmuş. Giriş ücretli değil. Sadece biz 2 şezlong ve 1 şemsiye için 500 TL ücret ödedik. Yani bir şemsiye, bir şezlong alırsanız da 250 TL ödüyorsunuz. Onun haricinde ekstra bir ödeme yok. Tekneyle alana geldikten sonra restorandan girdiniz, sağa dönüyorsunuz. Birazcık ileride halk plajı var. Ücretsiz bir şekilde oranın şemsiyelerini kullanarak denize de girebilirsiniz. Yalnız yaz aylarında kumsal acayip sıcak olduğu için ahşap yürüme yerleri yapmışlar. Oradan ilerlemenizi tavsiye ederim. Daha önce de dediğim gibi alan çok büyük, 5 kilometrelik bir sahile sahip. Ayrıca denizi sığ, çocuklu aileler için birebir burası denize girmek amaçlı. Biz ilk geldiğimde burası bu kadar dalgalı değildi fakat ikinci gelişimizde ciddi anlamda bir dalga vardı. Biz yine keyif aldık sığ olduğu için. Aileler de çocuklarıyla birlikte denize girebilirler çünkü dediğim gibi sığ bir sahile sahip ve korkulacak çok tehlikeli bir alanı yok. Bu plajın karadan giriş tarafında belediyenin restoranı var fakat bize çok uzaktı. Ayrıca o belediyenin yerinin olduğu noktada karettelerin hastanesi var. Fakat biz oraya gitmek istedik ama buradaki can kurtaran arkadaş çok uzak olduğunu ve en az bir yarım saat, bir saat yürümemiz gerektiğini söyledi. Biz de o yüzden hem denizin hem de alanın tadını çıkardık ve ben alanı birebir size gezdireceğim. Plaj normalde bu kadar kalabalık değil açıkçası, gözünüzü korkutmasın. Bizim gibi tekneyle, gemilerle gelen turistlerin 1 saatlik burada denize girme zaman dilimi var. O zaman dilimi içerisinde aşırı derecede yoğun oluyor. Fakat gemiler gittikten sonra sakinleşiyor. Daha önce geldiğimizde açıkçası biz de 1 saat kalmıştık. Fakat o kadar tadı damağımızda kaldı ki tekrardan gelip burayı tam anlamıyla değerlendirmek istedik. Çünkü bakar mısınız, yani sanki Türkiye'de değilsiniz de yurt dışında başka bir adadaymışsınız hissiyatı yaratmıyor mu? Alan o kadar büyük ki gez gez bitmiyor ki sıcakta da zaten gezemiyorsunuz. Büyüklüğünü buradan anlayın, karşıdaki restoran, girişte gördüğümüz restoran ne kadar uzakta. Şimdi alanı birlikte keşfedelim istiyorum. Alan içerisinde mescit ve acil yardım noktası da yapmışlar. Gördüğünüz yer orası. Aslında her şey mevcut burada. Gönül rahatlığıyla ailecek gelip burada tatilinizi yapabilirsiniz. Tabii ki konaklama alanı yok. Sadece burayı keşfetmek ve buranın denizin, kumun tadını çıkarmak isterseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Muğla tarafına geldiğiniz takdirde mutlaka rotanızı buraya çevirin. Şu anda görmüş olduğunuz nokta halk plajı. Dediğim gibi burası ücretsiz. Şemsiyelerin altına havlularınızı sererek burada denize girebilirsiniz. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Dediğim gibi giriş ücreti de yok. Daha önce de bahsettiğim gibi alan korunaklı, güvenlikli, acil yardım noktası. Hatta mescide kadar düşünülmüş. Şu anda tam karşıda gördüğünüz nokta mescit ve acil yardım noktası. Bu alanda 4 tane iskele var. İkinci iskeleye doğru gidiyorum. O iskelenin orada kareteleri görme şansım daha yüksekmiş.
Tabii kumsalın üzerinde yürümek gerçekten ciddi anlamda zor oluyor, fakat bu ahşapların üzerinden yürürseniz daha kolay oluyor gitmek istediğiniz yere ulaşmak. Az önce de bahsetmiş olduğum acil yardım ve mescit alanı da burası. İlerideki iskeleye doğru gideceğim ve karetteleri göreceğiz. Ayrıca bu kumsalda kum zambağı yetişmekte. Nesli tükenmekte olan kum zambağını koparmak 387.000 TL şu anda cezası. Fakat bölgede aradım, hep küçük küçük böyle size gerçekten net gösterebileceğim bir kum zambağı bulamadım. En azından bir görselini eklemek istiyorum. Keşke bulabilseydim. Az önce de bahsettiğim gibi nesli tükenmekte olan bir çiçek ve koparması 387.000 TL. Benden söylemesi asla koparmayın. Tabii ki sadece cezasından dolayı değil. Nesli tükenmekte olduğu için tükenmesin bu güzel nadide çiçekler. Karettelerin olduğu alana da ulaşmamıza çok az kaldı. İztuzu plajı sakin bir kıyı gibi görünse de Ağustos güneşiyle bambaşka bir çehreye bürünüyor. Gökyüzü gördüğünüz gibi çarşaf ve bulutsuz. Karettenin gelmesini bekliyorum. Turistler yengeç bacağı attı ve heyecanla bekliyoruz. Turtle, it brings the turtle up on the surface. More please, do something. Otherwise it's up there for 2 hours. Oh, there we go. Look at the fish. Okay. Do some here, please. Here. Oh, look at him. Kaç tane fotoğraf? 1, Oy çok güzelsin. 4, 5 tane. Arkadaşlar çok aradım ama kum zambağını bulamadım. Ve en azından karetteyi görebildik. Şimdi kendi yerimize gidiyorum plaja. İtiraf etmek isterim ki sıcakta aşırı yoruldum. Fakat bu manzarayı gördükten sonra yorgunluğum gitti. Şimdi ben birazcık denizin, kumsalın tadını çıkarmak istiyorum. Muğla'ya yolunuz düşerse kesinlikle burayı keşfetmeyi unutmayın. Listenize mutlaka not alın İztuzu'nu. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek için abone olmayı ve algoritma gereği beğenmeyi unutmayın. Sizin de keşfetmiş olduğunuz yeni rotalar varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Birlikte keşfedelim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.